Kanalımdan herkese selamlar. Bu kez siyahi erkek bebek tasarımımla karşınızdayız. Saçlarıyla, kıyafetiyle farklı bir tasarım oldu. Kıyafetleri üzerinden çıkabiliyor. Ayakkabılarını sabit yaptım arkadaşlar. Spor ayakkabısı şeklinde tasarladım. Boyumuz 34 santim. 34-35 santim. Bu arada sizlere önemli bir bilgi vermek istiyorum. YouTube videolarıma İngilizce dublaj özelliğini ekledi. Şimdilik deneme aşamasında sadece İngilizce diline dublaj yapıyor. İlerleyen zamanlarda hem önceki videolarıma hem de yeni videolarıma İngilizcenin dışında farklı dillerde dublaj ekleyebilecek arkadaşlar. Bu çok sevindirici bir haber. İngilizce dilini kullananlar için çok kolaylık olacak. Nasıl açacağınızı size göstermek istiyorum. Şimdi videomu açıyorum ben. Şurada bakın ayarlar var. Şuna tıkladığınızda alt tarafta ses parçası yazan kısma tıklıyorsunuz. Alttaki İngilizceyi seçtiğiniz zaman bakın bu şekilde İngilizce konuşuyorum. Alt yazıyı takip etmeden kolaylıkla buradan anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim size. Daha önce kız bebek yapmıştım siyahi. Bakın o da burada. İkisi eş olsun istedim. İstek de geldi erkek modelini yapmam için. Ben de düşünüyordum zaten arkadaşlar. Şimdi erkek modelinin bütün ayrıntılarını size anlatacağım. Kollarında her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kollarında tel kullandım. Boyun kısmında kafadan gövdenin sonuna kadar uzanan tel yerleştiriyorum. Eğer tel kullanmazsanız kafasını taşıyamaz ve düşer. Onun için tel kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Kollarında kullanmayabilirsiniz. Kolları esnek olmaz o zaman. Böyle esnek oluyor. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Daha önce kız modelini anlattım. Her ayrıntısını, detaylarını gösterdim. Dediğim gibi bu videodan başlayarak erkek modelini anlatacağım. Önce bacaklarını yapacağız, kollarını hazırlayacağız. Daha sonra gövdesi, kafası, saçları ve kıyafetleri şeklinde devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizden istediğim yorum ve beğeni yaparak bana destek olmanız. Önce malzemelerimi göstermek istiyorum size. İplerim Alize Cotton Gold. Şurası siyah, kahverengi, krem rengi ve taba rengi Alize Cotton Gold. Şimdi numaralarını üzerine yazdım arkadaşlar. Ayrıca videonun altına da ekleyeceğim malzeme detaylarını. Bu ipimde Etrofil Jeans 0.45 numara pantolonu öreceğim ip. Tığ olarak 2 milim tığ kullanıyorum. 70 santim kadar elektrik teline ihtiyacım var. Kol ve boyun kısmında kullanacağım. İçinde bakır tel var. Dışı plastik. Herhangi bir paslanma vesaire yapmıyor arkadaşlar. Gözlerimiz 12 milim göz kullandım. Ayrıca boncuk elyafımız da var tabii ki. Boncuk elyaf kullanıyorum. Taban için böyle plastik parçadan kesiyorum. Tabana yerleştiriyorum, ayak tabanına. Dondurma kutusundan kesiyorum. Şimdi bacaklarını öreceğiz. Ayakkabısı ve bacağı birlikte örülüyor. Sonradan giydirilmiyor arkadaşlar. Böyle daha kullanışlı olacağını düşündüm. Diğer kız bebeğimde de aynı şekilde. Yalnız bunun spor ayakkabısı farklı şekilde çalıştım spor ayakkabısını. Şimdi bu renkle açık, çok açık krem gibi, sarı gibi arkadaşlar bu rengim. O renkle başlayacağım.
Sonra taba rengiyle devam edeceğiz. Daha sonra kahverengine geçeceğiz. Şimdi buraya kadar 2 bacak aynı örülecek. Şimdi burada ben bitirdim bu bacağı. Şimdi aynısından bir tane daha öreceğiz. Hazırlayacağız. Sonra son sırada sağ sol farkını oluşturarak bacaklarımı tamamlayacağım. Şimdi bu renkle başlıyorum. İki milim tığımı aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Bakın böyle 1. Düğüm yapmıyorum ucunda. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bebeğimi çapraz sık iğne ile örüyorum. Göstereceğim şekilde. Bakın çapraz sık iğne. Böyle daha sıkı oluyor. Hem de görünüşü hoş duruyor arkadaşlar. İsterseniz normal her zaman yaptığımız sık iğne ile de çalışabilirsiniz. Şimdi 6 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Çapraz sık iğne şu şekilde oluyor. Daha önceki bebeklerimde de göstermiştim. Tığ üstte, ip altta. Çekiyorum ve topluyorum. 1. Geçirdim zincire. Tığ üstte, ip altta. 2, 3, toplarken bu şekilde 4. Son zincirin içine 4 tane yapacağım. Bakın 1. İkinciyi yaparken başlangıç ipini böyle tığıma doluyorum. Orada delik oluşmuyor. 2. Aynı boşluğun içine 4 tane yapıyorum. 3, 4. Şimdi zincirin diğer tarafına geçtim. 1, 2, 3 tane ördüm. Son zincirin içine bakın burada bir tane daha var. Onun içine çift yapıyorum. Şimdi buraya işaret ipi takıyorum. Sayım 13 sık iğne oldu. İlk sıra sonunda. İkinci sıraya geçtim. Bakın buraya çift yapıyorum. 2 tane. İlk sık iğnenin içine 2 tane yaptım. Devam ediyorum. Tek tek 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada 4 tane sık iğne aynı boşluğun içine yapmıştık. Her birine çift yapacağım. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü ve dördüncü. 4 tane peş peşe çift yaptım. Tek tek devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Kalan 2 sık iğnemin içine de çift yapacağım. Yani ikisine de ayrı ayrı çift yapacağım. Birinci çift, ikinci çift. Bakın işaret bu tarafta kaldı arkadaşlar. Her videoda vurguluyorum. İşareti doğru yürütmek önemli arkadaşlar. Şimdi buradan çıkardım. Bakın işaretin çıktığı nokta sık iğne. Şimdiki 3. sıramızın ilk sık iğnesi olacak. İşareti buraya taktım. Şimdi burası 3. sıranın ilk sık iğnesi. Buradan başlıyorum. Bir tane tek yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Devamında tek tek öreceğim. 3 tane. Bu burada kalacak. Şimdi buradan itibaren tekrar sayıyorum. 3 tane tek tek ördüm. Bir tane ördüm. Çift yaptım. Yanındaki boşluğa.
Bir tane ördüm, çift yaptım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 4 kere bir tek, bir çift yaptım. 1 2 3 tane tek tek ördüm. Yine şimdi tekrar sayıyorum buradan. Bir tek, bir çift. 2 defa yapıyorum. Bir tek, bir çift. Üçüncü sıra sonunda sayım 27 oldu. Şuraya tarifi yazıyorum arkadaşlar, İngilizce olarak, ama anlayabilirsiniz. Sıra numaralarını ve sayıları oradan takip etmeniz daha kolay olur. Bakın, işaretim yine bu tarafta. Çıkarıyorum. Buraya taktım. Dördüncü sıradayım. Şimdi 1 2 tane ördüm tek tek. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. İki tek, bir çift yaptım. Şimdi buradan 1 2 3 tane tek tek ördüm. Devam ediyorum. 1 2 tane ördüm, çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. 4 kere tekrarlayacağım 2 tek, bir çifti. 2 tek, bir çift. 2 oldu. 2 tek, bir çift. 3 oldu. 2 tek, sıradakine çift. 4 oldu. 4 kere tekrarladım. Şimdi tek tek yine 3 tane örüyorum. Buradan tekrar sayıyorum. 1 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 kere tekrarladım 2 tek, bir çifti. Sayım 34 sık iğneye çıktı. 5. sıradayım. Buradan tek tek 3 tane örüyorum. 2 3. Sıradakine çift. Yani 2 tane. 2 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Buradan tek tek sık iğnemi ördüm 3 tane. Tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 tek, bir çift. 4 defa yapacağım yine bunu. 1 2 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. Son kez 1 2 3 tek, bir çift. Tek tek 3 tane öreceğim şimdi yine. 2 3. Bu burada kalıyor. Buradan saymaya başlıyorum yine. 1 2 3 tek, bir çift. Bir kez daha yapacağım. 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. 5. sırayı tamamladım. Sayım
41 sık iğneye çıktı. Şimdi bu aşamada tabana yerleştirdiğim parçayı kesebilirsiniz. Böyle etrafını çizin, kalıbını çıkartın. Keserken makasla içten kesin arkadaşlar. Ben biraz küçülttüm. Daha önce bunu ölçtüm. Aynısını buna geçirdim ve onun kalıbını buraya çıkardım arkadaşlar. Siz de o şekilde tabana uygun bir plastik parça kesip hazırlayın. Şimdi 6. sırada sık iğnelerin arka tarafına batacağız. Bakın. Arka lobuna. Normalde bu şekilde batıyoruz. Bu sırada arka kanadına batarak öreceğiz sık iğnelerimizi. Bakın arka kanadına batıyorum. Ortasına batıyoruz. Ön tarafta birer halkaları kalıyor. Şimdi böyle tamamlayacağım. 41 tane sık iğne yapacağım. Bakın son sık iğnemiz burada. Onun da arka lobuna batıyorum. Şimdi burada bakın toplamadım 41. sık iğneyi. Renk geçişi yapacağım. İpimi çıkardım buradan. Taba rengi ipimi bağlayacağım. Önce bu krem rengi ipi öne alıyorum. Bakın böyle öne alıyorum. Taba rengi ipimi de bakın bu şekilde tutup son sık iğnenin toplama kısmını onunla yapıyorum. Şimdi bakın bu burada işaret gibi kalsın. Bu ipi kesmeyin. Daha sonra şu taban kenarındaki süslemeyi yapacağım o iple. O yüzden ipi kesmiyorum. Şimdi devam ediyorum. İlk sık iğnem burası. Normal batıyorum. Normal bir şekilde batıyorum. Yani blue olarak batmıyorum. Alt sırada blue olarak batmıştık. Burada normal bir şekilde 41 tane sık iğneyi öreceğim. Sıranın sonuna kadar böyle tekrarlayacağım. Bakın 41. sık iğneyi buraya yaptım. Tamamladım. Bu ipleri şöyle çekin. Sıkışsın arkadaşlar. İşaretimi buraya takacağım yine. Daha sonra bu iki ipi düğümleyeceğim. Şimdi 41 sık iğneyi buradan başlayarak normal bir şekilde batıyoruz tabi. 2 sıra daha öreceğim. Bir sıra öreceğim işaretimin olduğu yere kadar. Sonra bir sıra daha bu iple dediğim gibi süsleme yapacağım ve daha sonra onları düğümleyeceğim. Şimdi 2 sıra daha taba rengiyle 41 sık iğne yapıp geliyorum. 3 sıra toplam 3 sıra ördüm arkadaşlar taba renk ile. Buradan 2 sıra daha ördüm. Şimdi bu ipimi alacağım. Bakın şu orta kısma şuraya geçiyorum. Şu sırada tek halkaları kalmıştı sık iğnelerimin. 200 sıra sağ tarafa geçiyorum. Arkada olsun istiyorum birleşme yerinin. Bir de şuradaki dengeyi daha iyi sağlamak için. 2 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Yandaki halkaya geçip ikili trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Yandaki halkaya geçip ikili trabzan. Şuraya geçeceğim. Sıradaki sık iğnenin halkasına geçeceğim. Biraz aşağıda kalıyor o. Üzerine doluyorum. Oraya geçtim. İkili trabzanımı yaptım.
Böyle devam edeceğim. 41 tane sıranın sonuna kadar yapacağım. Bu şekilde her bir halkaya batarak ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Böyle geleceğim. Bakın burada halkam kaldı bir tane. 40 tane oldu. Zincirle birlikte 41 tane arkadaşlar. Zincirin ilk başladığım yere, zinciri başladığım yere de yapıyorum ikili trabzan. Şimdi zincirin üzerine değil de yanındaki ilk trabzanın üstüne bağlantı yapıyorum. Şöyle ipimi biraz uzatıp kestim. Şimdi ipi bağlamadan önce kestiğim plastik parçayı yerleştirmek istiyorum altına. Bakın tam tabana göre olmalı. Onu göstermek için önce onu yerleştiriyorum, plastiği. Bakın bu şekilde tam tabana göre olmalı. Daha sonra bu ördüğümüz kısmı böyle çevirelim. Bakın tabanda. Bu krem rengi ipi yandaki halkaya geçiriyorum. Bakın. Daha sonra buraya geçirip içeri aldım. En sonunda şuradan bakın içeri alacağım. Oraya tutturmuş olacağım. Kıvrılmasın diye krem rengi parçamız. Daha sonra burada taba rengini bağladığım ip var. İlk baştaki. Onunla düğümlüyorum. Şimdi sırama dönüyorum. İşaretimi yine buradan çıkardım. Böyle taktım. Buradan tek tek 11 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. Eksiltiyorum. Bakın eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum. Bir daha gösteriyorum. Ön halkasını aldım. Yanındaki sık iğnenin ön halkasını aldım. Bu şekilde çekip topladım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar eksilteceğim. Bir daha gösteriyorum. Ön halkalarını alıp birlikte bu şekilde çekiyorum ve topluyorum. Eksilttim. Bir sık iğne yaptım. Eksilttim. Şimdi tek tek 4 tane örüyorum. 2 3 4 sık iğne yaptım. Yine eksiltme yapıyorum ön halkalarını alarak. Bir tane örüyorum. Tekrar eksiltiyorum. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. İlk başta 11 sık iğne yaptım, eksilttim. Bir sık iğne yaptım, eksilttim. Sonra 4 sık iğne yaptım, eksilttim. Bir sık iğne yaptım, eksilttim. Burada 16 tane sık iğnem kaldı sıranın sonuna kadar.
örüyorum hepsini. 16. 4 tane eksiltme yaptım. Sayım 37 sık iğneye düştü. Yine işaretimi sıramın başına taktım. 11. sıradayım. Tek tek 7 tane örüyorum. Sıranın başından başlayıp 3 4 5 6 7 tane ördüm. Şimdi eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir tane yapıyorum. 7 tane sık iğne ördüm. Eksilttim, bir sık iğne yaptım. Eksilttim, bir sık iğne, eksilttim, bir sık iğne. 3 kere eksilt, bir sık iğne yaptım. Şimdi buradan tekrar sayıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir kere daha yapacağım. 3 kere bir ör, bir eksilt yapıyorum. Bir ördüm. Bir tane eksilttim. 3 kere bir ör, bir eksilt yaptım. Sıra sonuna kadar 12 tane sık iğnem var. Bu arada ipim de burada kopuk çıktı arkadaşlar. Bunu burada ekleyeceğim. Onu da göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. İpimi bağlıyorum. Bakın burada ipi nasıl bağlıyoruz? Sık iğneye batıyorum. İpimi buradan çekiyorum. 7. sık iğnemi yaptım. 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. 6 tane eksilttik. 31 sık iğneye düştü sayım. Şimdi burada bağladığım, ipi bağladığım kısmı iki ucunu alıyorum ve düğümlüyorum. Şimdi burada kahverengi ipe geçeceğim. Bu sırada kahverengi ipimi alıyorum. Bakın nasıl geçiyoruz. Son sık iğneye. Demin burada farklı göstermiştim arkadaşlar. Krem taba rengiyle toplamıştık. Burada da topladıktan sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Son sık iğnenin 2 halkasına geçiriyorum ipimi. Tığımı, pardon. Sonra ipi böyle alıyorum. Onunla topluyorum. Sonra diğer taba rengi ipi çekiyorum. İşaretimi aldım. Buraya taktım. Şimdi bu sırada arkadaşlar 12. sırada arka lobdan yapacağız. Bakın az önce aşağıda yaptığımız gibi arka lobuna batacağız sık iğnenin. Bulosuna batıp sık iğnemi yapıyorum. 2 3 tane sık iğne yaptım. Bakın bu plastik parça elyafı yerleştirince daha güzel oturacak ve bu kenarları dönmeyecek arkadaşlar. Böyle olacak. Şimdi 3 tane ördüm. Eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi tek halkadan şu şekilde yapıyoruz. Bulodan yaparken. Bakın arkadaki halkaya batıyorum. Çektim. Tığımı aldım. Yanındaki halkanın arkasına batıyorum. Aldım. Ve topladım. Eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum. Bulodan örerken.
Eksilttim. Bir tane sık iğne ördüm. Yine eksilteceğim. Bakın aynı şekilde arka lobuna batıp çektim. Yine batıp çektim ve topladım. Bir tane örüyorum. Arka lobuna batıp çektim. Batıp yandakine çektim ve topladım. Bir eksilti 7 defa yapacağım. 3 kere oldu. Bakın ilk başta 3 tane ördüm. Eksilttim, bir sık iğne, eksilttim, bir sık iğne, eksilttim, bir sık iğne yaptım. 3 oldu. Şimdi yine eksiltiyorum. Arka loblarından alarak bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yine eksilteceğim. Bu şekilde topladım. Bir sık iğne yaptım. 5 oldu. Yine eksiltiyorum. Bir sık iğne yaptım. 6 oldu. Yine eksiltiyorum. Bir sık iğne yaptım. 7 defa eksilt bir sık iğne yaptık. Önce 3 sık iğne yaptık. Sonra eksilt 7 sık iğne. Eksilt 7 sık iğne 7 defa yaptım. Burada 7 tane sık iğnem kaldı. Yine arka loblarına batarak 7 sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 6, bakın burada son sık iğnem 7. Şimdi şu taba rengi ipi kesiyorum. Kahverengi ile bağlayacağım. Şimdi işaretimi buradan aldım. Yeni sırama başlayacağım. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada artık normal şekilde batıyoruz. Yani arka lobuna batmıyoruz. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine eksilteceğim. Normal eksiltiyoruz artık. Bu şekilde ön halkalarını alıp eksiltiyorum. 4 ör, 1 eksilt yapacağım. 4 defa. İkinciyi yapıyorum. 2 3 4 ördüm. Eksiltiyorum. Yine 4 tane öreceğim. 1 2 3 4 ördüm. Eksilttim. Son kez yapacağım. 1 2 3 4 tane ördüm. Son 2 sık iğnemi birlikte alarak eksilttim. Sayım 20 sık iğneye düştü. Şimdi bu aşamada biraz elyaf yerleştirelim. ...14. sıradayım. Buradan 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 sık iğne. Eksiltme yapıyorum. Şimdi 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Yine eksilttim. Kalan 6 sık iğnemi
örüyorum. 6. 2 tane eksilttik burada da. Sayımız 18 sık iğneye düştü. Şimdi 18 sık iğneyi 7 sıra daha öreceğim. 18 sık iğneyi dümdüz 7 sıra öreceğim. Bakın böyle dümdüz 7 sıra olacak. Bu arada biraz daha elyaf yerleştireceğim içine. Böyle. İlerledikçe hep ara ara elyafı yerleştirmeliyiz ki düzgün olsun arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Şimdi ben 7 sıra 18 sık iğne yapıp geleceğim. 7 sıra 18 sık iğne yaptım. Kahverengi ile toplam 10 sıra oluyor arkadaşlar. Yanlış olmasın. Buradan itibaren 10 sıra. Şimdi taba rengi ipimi alıyorum. Burada sıramı bırakıyorum şimdilik. Taba rengi ipimi aldım. Bakın şuradan sayacağım. Ön bantını yapacağız. Ve botunu tamamlayacağız. Ayakkabısına. Şimdi şuradan bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane halka atlıyorum. 10'uncuya batıyorum. Şurada 9 tane saydım. 10'uncuya battım. Buradan ipimi çektim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapacağım. Tek tek. Başlangıç ipini de yürüteceğim. Bir, aynı yere battım. Bağlantı yapıp zincir çektiğim yere battım. Yanındakinden devam ediyorum. 2, 3, 4, 7 tane yapacağım. 5, 6, 7. Bu spor ayakkabısının dili tam ortaya gelmesi lazım, şuraya. 7 tane oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Aynı yere batarak yine 7 tane sık iğne öreceğim. Buradan başladım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane zincir çekip döndüm. Aynı ilk baştaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine doluyorum. Yandaki sık iğnenin üzerine tekli trabzan. Tekli trabzan şöyle arkadaşlar, bir daha gösteriyorum. Üzerine dolayıp çekiyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Şimdi ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çektim. Şöyle biraz uzun bırakıp kesiyorum. Başlangıç ipini de keselim. Şimdi yan taraflarını yapacağım. Bakın şuraya son sık iğneyi yaptığım yere tekrar batacağım. Oradan ipimi çekiyorum.
Bir zincir çektim. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Bakın buraya yaptım sık iğneyi. Devam ediyorum. İkinci, 3, şuralara batıyoruz, halkalara. 4. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Battım, çektim, battım, ipimi çektim ve topladım, eksilttim. 4 tane ördüm, eksilttim. Şimdi tekrar tek tek öreceğim. 14 tane yapacağım. Diğer tarafa kadar 14 tane sık iğne yapıyorum. 2. Bunu artık bırakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada böyle buraya geçiyorum. 11, 12, 13, 14. Şimdi burada yine eksiltme yapacağım. Batıp çekiyorum. Yine battım, çektim, topladım. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3. Bakın başlangıç yerine de bir tane batacağım. 3 tane oldu. Buraya da batıyorum. 4. Bir tane zincir çektim, döndüm. Hemen ilk boşluğa batarak buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Eksiltme yapacağım. Batıp çekerek yine battım, çektim, battım, çektim, topladım. Devam ediyorum. Yine tek tek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Yine eksilteceğim. Battım, çektim ve topladım. Şu ipi keseceğiz arkadaşlar, yürüttüğüm ipi. Şimdi buradan tek tek sıra sonuna kadar örüyorum. 2, 3, 4, 5, bir tane daha var. 6. Bir tane zincir çektim, yine ipimi kestim. Bunları iğne takıp içeri alacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane atlıyorum. Şimdi şu yukarıdaki
Şimdi sırama dönüyorum. Şimdi buradan 17 tane tek tek sık iğne yapacağım. On altı, 17. Bir tane sık iğnem kaldı. Onun içine çift yapıyorum. 17 tek bir çift yapmış oldum. Sayım 19 oldu. Şimdi bir sıra 19 sık iğne yapacağım. On dokuz. Şimdi bu sırada da 18 tane öreceğim. On sekiz. Sonda kalan sık iğneme bir tane sık iğne kaldı burada. Çift yapıyorum oraya. Sayım 20 oldu. Şimdi yine bir sıra 20 sık iğne yapacağım. Bir sıra örüp geliyorum. 19, 20. Bir sıra 20 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada da 26. sıradayım. 2, 3, 4, 19 tane öreceğim. On sekiz, 19 tane ördüm. Yine son sık iğnenin içine çift yapıyorum. 19 tek bir çift. Sayım 21 oldu. Şimdi dümdüz öreceğim. 4 sıra 21 sık iğne 4 sıra yapıp geleceğim. Bu arada içine de elyaf dolduracağım. Sıkı bir şekilde ayağın buralarına da yerleştirin arkadaşlar. Ben de elyafımı koyup geleceğim. 4 sıra ördüm 21 sık iğneyi. Şimdi burada işaretimi çıkarıyorum. İşaretin yerini değiştireceğim arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İşaretimi çıkarıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya takıyorum işaretimi. Artık işaretim burada. Şimdi bu sırada diz çalışacağız. Dizindeki arttırmaları yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Şimdi buradaki 5 sık iğneye 5 tane çift yapacağım. Her birine bir tane çift. 1, 2, 3, dördüncü çift, 5. çift. Dizdeki artışın tam öne gelmesi gerekiyor. Ayakkabının önüne. Şimdi buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Şimdi burada eksiltme yapıyorum bakın. 5 tane tek tek ördükten sonra 3 tane arka arkaya eksiltme yapacağım.
ikinci eksiltmem. Bu da üçüncü. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Sayım 23 sık iğneye düştü. Çıktı arkadaşlar. Hem arttırdık hem eksilttik. 23 sık iğne sayımız. Şimdi bir sıra 23 sık iğne dümdüz öreceğim. İki, 23. Şimdi 33. sırada eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. 14 tane tek tek öreceğim. On üç, 14. 14 tane ördüm. Eksiltiyorum yine. Beş tane sık iğnem kaldı burada. 3, 4, 5. Sayım 21 sık iğneye düştü. 21 sık iğneye yine bir sıra öreceğim. Yirmi, 21. Şimdi bu sırada önce 19 tane sık iğne yapacağım. 19 sık iğneyi örüyorum. On sekiz, 19. 2 tane boşluğum kaldı. Birine çift yapıyorum. Birini de tek. Çift tek yaptım. Sayım 22 sık iğneye çıktı. Şimdi bir sıra 22 sık iğne öreceğim. 21, 22. 37. sırada 20 tane sık iğne yapacağım. On dokuz, 20. Yine sonda 2 sık iğnem kaldı. Çift yapıyorum bir tanesine. Son sık iğneye tek. Çift tek. Sayım 23 sık iğne oldu. Yine bir sıra 23 sık iğne yapacağım. Bir sıra 23 sık iğne yaptım. Şimdi son arttırmamı yapacağım bu sırada. 21 tane tek tek öreceğim. Dokuz, 20, 21. Yine çift yapıyorum sıradaki sık iğneye. Son boşluğa bir tane örüyorum. Çift tek yaptım. Sayım 24 sık iğne oldu. 24 sık iğneyi 3 sıra daha dümdüz öreceğim.
arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra daha örüp geliyorum. 3 sıra 24 sık iğne yaptım. Şu anda 2 bacak da aynı arkadaşlar. 2 bacak da aynı yerde. Şimdi ilk ördüğünüz bacağı, ben bunu ilk örmüştüm. İlk ördüğünüz bacaktan, yani şimdi beraber ördüğümüz bacakta siz 16 sık iğne daha örün. 43. sıradan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunda bir zincir çekip ipi keseceğiz. İlk ördüğünüz bacakta ipi kesin. 16 sık iğne örün. 43. sıradan sırayı tamamlamıyoruz. Sadece 16 sık iğne örüp bir zincir çekip ipi kesiyoruz. Sonra videoyu biraz geri sararak aynısından, bakın buraya kadar ördüm. 3 sıra 24 sık iğne yaptığım yere kadar. Şimdi bu sırada önce bir sıra öreceğim. 24 sık iğneyi bir sıra örüyorum. Bir sıra 24 sık iğne yaptım. 43. sırayı tamamladım. Şimdi buradan 6 tane sık iğne öreceğim. 4, 5, 6. 6 sık iğne ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi burada bırakacağım. Gövde videosunda buradan devam edeceğim. Şimdi kolları örelim, hazırlayalım. Ben bir tanesini ördüm, hazırladım. Aynısından bir tane daha yapacağız. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Şöyle alalım. 1, 2, tek tek zincirlerin üstüne batıyorum, tek halkasına. İkinci zincirden başladım. 3 ördüm. 4 tane sık iğne yaptım. Son zincire batıyorum. Buraya çift yapıyorum. Şunu da döndürdüm. Çift yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geldim. Bakın. 1, 2, 3. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. 4. 4 tane sık iğne yaptım. Toplam sayım 9 oldu. 10 oldu, pardon. 10 sık iğne oldu. Şimdi ikinci sırada ilk sık iğnemiz burası. Buraya batıyorum. Çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Şöyle biraz dönecek. Çift. Devam ediyorum buradan. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bakın işaretim burada. Şimdi bunu çıkarıyorum. Buraya taktım. Sayım 12 oldu. Sıradaki sık iğneden başlıyorum. Buraya yine çift yapıyorum.
İlk sık iğnenin içine çift yaptım. Yine tek tek 5 tane öreceğim bu kez. 2 3 4 5 tane ördüm. Yine sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 5 tek, bir çift. Tekrar kalan 5 sık iğnemi de sıranın sonuna kadar ördüm. 5. Bakın böyle döndü. Sayım 14 oldu. Şimdi 2 sıra 14 sık iğne yapacağım. Böyle dönerek 3 4 böyle geleceğim 14 tane. Sonra bir sıra daha, toplam 2 sıra daha 14 sık iğne yapacağım. 2 sıra 14 sık iğne yaptım. İşaretimi yerleştirdim. Şimdi burada parmak yapacağız. Şu parmağı yapacağım. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine doluyorum, tığımın üzerine. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bakın böyle çektim. Bir tanesini çektim. Sonra 2 tanesini ve burada bıraktım. Toplamadım. Üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Biraz uzatarak yapalım. Önce tek çekiyorum. Sonra 2 tanesini ve böyle 3 tane oldu burada. Bir tane daha yapacağım. Tek çektim. Sonra 2 tane halkayı çektim. Tığımda 4 tane halka var. Onları da toplayarak bitirdim. Şimdi popcorn'u şöyle parmağımızla öne doğru ittiriyoruz. Sıradaki sık iğneye batarken parmağımla ittiriyorum öne doğru. Ve topluyorum. Sıkıca burada bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. 5 ördüm, eksilttim. Devamında yine 5 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar. 4 5 sayım 13 oldu. Bir tane eksilttim. Şimdi bir sıra 13 sık iğne yapacağım. Bakın burada bir tane sık iğnemiz vardı ilk başta. Onu ördüm. Popcorn'un üzerinde bir tane halkamız var arkadaşlar. Onun üzerine de battım. 2 devam edeceğim. 13 tane sık iğne var burada. 4 5 6 7 bir sıra örüyorum. 9 10 11 12 13 13 tane ördüm. İşaretimi yine buraya takıyorum. 8. sıradayım. Sıraya eksiltme ile başlayacağım. Bakın şu 2 sık iğneyi ön halkalarını alarak eksilttim. Devam edeceğim. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 yine eksiltiyorum. Burada sık iğnelerimi örüyorum sıra sonuna kadar. 3
4, 5 tane sık iğnem kalmıştı sıra sonunda. Onları da ördüm. Sayım 11 sık iğneye düştü. Şimdi 11 sık iğneyi 2 sıra dümdüz öreceğim. Şu bilek kısmını 2 sıra dümdüz 11 sık iğne yapıp geliyorum. 2 sıra 11 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada ilk sık iğnenin içine batıyorum. Çift yapacağım buraya. 2 tane yapıyorum. Kalan 10 sık iğnemi tek tek örüyorum. Ve 10 tane ördüm. Sayım 12 sık iğneye çıktı. Şimdi buradan itibaren artık arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağım. Dümdüz 12 sık iğneyi 22 sıra daha öreceğim. Toplam 33 sıra yapmış olacağız. Kolumuzun boyu 33 sıra olacak. Şimdi 12 sık iğneyi 22 sıra daha dümdüz öreceğim. Diğeriyle aynı olmasına dikkat edin. Bol veya sıkı örerseniz eşit olsun arkadaşlar, iki kol. Şimdi 22 sıra daha örüp geliyorum ben. 12 sık iğneye 22 sıra ördüm. Bakın işaretimin olduğu yerde bitirdim. İşaretinizi kaybettiyseniz şöyle parmağın diğer tarafında, işaret şuradaydı arkadaşlar, şöyle biraz çapraz gittiği için yan tarafta bitirin. Şöyle yan tarafta bitsin. Bir tane zincir çekiyorum ve kestim. Kollarımız hazır. İçine elyaf doldurmuyorum. Çünkü tel yerleştireceğim. İçine tel yerleştireceğim için elyaf koymuyorum arkadaşlar. Bacaklarımızı hazırladık. Kollarımızı da örmüştük. Bu bölümün sonuna geldim. Gövde videosunda buradan devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.